olmaz çünkü. Yok yok olmaz. Niye biliyor musun? Orada asansörlerin kabloları var. 3 tane şeyi var. Yerden aşağı. Tabii o yani olabilir olabilir. Tekrar merhaba. Telefon çantamızın yapımına başlıyoruz. 15 tane Unip kullandım ben bunun için. 15 tane zincir çekerek başladım. Zincirleri çektikten sonra 15. zinciri atlayıp diğer her zincirin içine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Son zincire kadar. Arkadaşlar son zincire geldiğimde bir sık iğne yaptıktan sonra 3 tane daha yapacağım. Toplamda aynı yere 4 tane sık iğne yapacağız. 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra karşılığa gelen her boşluğa birer tane yine sık iğne devam ediyorum. Bitirmek üzereyim. Bundan sonra uzatmayacağım videoyu. Şimdi son boşluğa geldiğimde yine 4 tane sık iğne dolduracağım. 1, 2 ki eşit olsun. 3 ve 4. Ondan sonra ilk bu 15. zincirimiz olan bu sık iğneyi oluşturmak için kullandığımız burası o tepe noktasına batıp kaydırma yaparak kapatıyorum. Bu sırada duvar olarak öreceğim. Duvar çıkacağım, pardon, duvar olarak öreceğim diyorum. Bu arkada görünen, yani bu örgünün üst kısmı sık iğnelerimizin tepesi ve arkası. Sık iğnelerin arkasında böyle diş gibi çizgiler var. Minik minik. Bunların içine batarak sık iğne yapacağım bu sıra boyunca. Bir kere daha göstereyim. Bu dişin içinden geçiriyoruz tığımızı. Burada ipim benim biraz kalın olduğu için 4 numara tığ kullandım. Onu da belirtmek isterim. Böyle arkadaki dişlere batarak sık iğne yapacağız. Bu şekilde tüm sık iğnelerin arkasından batarak sıra sonuna, ta ki buraya kadar, ilk başlangıç yerimize kadar geleceğiz. Ben oraya kadar öreyim, sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben sıramı bitirdim. Kaydırmayla yine bağladım. Kaydırma yaptıktan sonra bir zincir çekip bu sefer normal sık iğnelerin arasına batacağız. Her sık iğnenin başına hiçbir şekilde arttırma, eksiltme yapmadan her birine birer tane sık iğne yapıp döne döne öreceğim. Bu arada ben 2 renk ip kullanacağım örerken. Beyaz ve pembe. Böyle sık iğnelerimizi devam edeceğiz. Tam beyaz iple bu duvarın üstüne 4 sıra sık iğne öreceğim. Şu anda birincisini örüyorum. 4 sıra boyunca bu işlemi tekrarlayacağız. 4 sıra ördükten sonra renk değiştireceğiz. Bitirip tekrar sizinle birlikte olacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben 4 sıra boyunca beyaz ipimle ördüm bu şekilde. Burası başlangıç ve bitiş yeri.
İpimi kestim, beyaz ipimi. Pembe renkli ipime geçiyorum. Biraz gül kurusuna kaçıyor. Bu şekilde altta kalan iplerimi de gizleyerek 4 sıra boyunca da pembe ipimle öreceğim. Bu şekilde yine dönerek 4 sıra boyunca pembe ipimle devam edeceğim. Sonra tekrar beyaz ipe geçip modelimizi kurmaya başlayacağız. Ben 4 sıra boyunca öreyim, tekrar buluşalım. Arkadaşlar ben 4 sıra pembe ipimle ördükten sonra 5. Sırayı da yine pembeyle öreceğiz ama burada küçük bir detay var, o yüzden söylemedim. 5. sırada 5. sıraya gelince bu köşedeki 3 tane, şu köşedeki 3 tane sık iğneyi beyazla öreceğiz. Yine aynı şekilde buradaki 3 sık iğneyi de onu da göstereyim size. Ben işaretlemiştim. Şimdi beyaz öreceğim yere gelince pembe ipimle ördüğümü kapatmıyorum. Oradan hemen beyaz ipime geçiş yapıyorum. Şunu da çıkaralım. Beyaz ipimle 3 tane köşede örgü sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 tane. Üçüncüyü tamamlamıyorum. Yine pembeye geçeceğim çünkü bir dahaki köşeye kadar. Üçüncüyü de pembeyle örüyorum. Pembeyle örüyorum. Bir dakika. Bu arada alttan beyaz ipimi koparmadan yürütüyorum. Burası da başlangıcımızdı. Yine buradan 1, 2, 3 tam köşeye denk gelecek 3 tane demiştik. Tam şunlar, bakın. Şöyle. Yani benim son bir pembe örüp tekrar kapatmadan beyaz ipe geçiyorum. 1 2 3. Burada artık yine pembe ip devreye giriyor. Son bir taneyi pembeyle örüyorum. Burası da benim artık kapatma noktam. Bir zincirle yükseliyorum. Yine aynı yere battım. Beyaz ipimi tabii yürütüyorum bu arada tekrar. Bu sırayı da göstereceğim size. Yine köşeye gelene kadar fazla vaktinizi almadan örerek göstermek istiyorum. Sonrasını çünkü çok fazla uzun uzadığı göstermeyeceğim. Bu sırada bir ön sıradan başlayacağız. Yani 3 tanenin bir önünden başlıyoruz. Toplamda 5 tane beyazımız olmalı. 2, 3, 4 ve köşeye taşıyor 5.
Yani ilk önce 3 yapmıştık. Bu sefer bir önünden bir arkasından fazla olarak 5 yaptık. Yine aynı şekilde karşıda da aynı işlemi uygulayacağız. Arkadaşlar bu 9 sıra olana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Yani bu beyazlar 9 tane olacak. Bu sırada 5 oldu. Bir üst sırada 7 olacak. Bir üst sırada 9 olacak. Yani 7 9 3 5 7 9 bu 5 bu sıradan sonra 2 tane daha öreceğiz. Ben 9 tane olana kadar öreyim, sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben 9 sıra olana kadar arttırmalarımı yaptım. Ve devam edeceğiz örmeye. Pembeyle ördüm. Yine 10. sıraya gelir gibi. Bu sefer hiç arttırma yapmadan 3 sıra boyunca kenardakiler beyaz, kenardaki beyazlar 9 sıra olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. 1 2 birlikte sayalım, sayı yanlış olmasın. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada hiç arttırma yapmayacağız. Dümdüz öreceğiz. 3 sıra kenarlarımız, kenar beyazlar 9 olarak 3 sıra boyunca öreceğiz. Ben 3 sırayı bitireyim, tekrar buluşalım. Arkadaşlar ben 3 tane ekstradan 9 ördükten sonra kenarları beyaz 9'lu olduk. Kenarları beyazlı 9 olan sıra ördükten sonra 3 sıra. Son sıramı bu pembeyle dümdüz geçtim. Dümdüz bir sıra pembe ördüm. Onu göstermek istemedim vakit kaybetmemek adına. Pembe ipi kesip beyaz iple şimdi tekrar başlayacağım. Sadece düz beyaz örerek dönerek 12 sıra düz beyaz öreceğiz. Hiç pembeyle geçiş yapmadan dümdüz beyaz şeklinde 12 sıra örüyorum ben. 12 sıranın sonunda tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben 12 sıra dedim ama 10 sıra çok yeterli geldi bana. İpim kalın olduğu için. Bu şekilde gövdesini bitirmiş olduk. Şimdi kedinin yüzünü yapacağız. Bitirdim. Yani 10 sırayı bitirdiğim yerden sonra bir tane atlıyorum. Çok pardon. Bir tane sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğnenin başlangıcımdan sonraki ikinci sık iğnemin içine 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanı aynı boşluğa örüyorum. 2 zincirle yükseliyorum. Bu trabzanın bu başak gibi kısmıyla gövdesinin altından geçirip kaydırma yapıyorum. Sonra aynı boşluğa yine bir 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu kulakçığının başlangıcı. Ondan sonra tekrar sık iğnelerime devam ediyorum. Bir tane atlayalım. Çok bombeli durdu. Bir tane atlayıp sık iğne boşluğu 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar sık iğnelerime devam ediyorum. Şimdi ikinci kulağı yapacağız. Yine aynı şekilde. Tam denk gelmesi için uğraşıyorum. Şurayı yaparsam tam olacak. Evet. Şimdi kulağı yaptıktan sonra ölçülerimiz aynı olacaktır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne ördükten sonra 12.'yi atlıyorum. 13'ün üstüne, 13.'süne
İkili trabzan yapacağım aynı şekilde. 1, 2, 3 ve 4. Aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yaptım. Sonra yine 2 zincir. 1, 2. Aynı boşluğa yine 4 tane ikili trabzan. Ben saydım ama sayılar farklılık gösterirse göz kararıyla yapın. Hatta ben bile şu anda de şey yapmış sayılabilirim ama yok. Normal düştü. Tamam. Bu şekilde 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 kez hemen yanındaki sık iğneyi atlayıp arkaya yine bir sık iğne ile bağlıyorum. Arkayı düz olarak öreceğiz. Ben bu sırayı bitireyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar sık iğne ile ördüm ve örgümü bitirdim çantayı. Şimdi kapağını yapmaya başlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Bu sık iğnemizi kulağımızı kapattığımız sık iğnenin yanındaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Biraz karışık anlattım, bir saniye. Şunu öreyim. Tekrar söyleyeceğim size. Şimdi bu 7 tane 4 ikili trabzanımızı kapattığımız sık iğnenin yanındaki değil de şöyle bir buradan başlıyoruz. Toplamda 7 tane sık iğne yapacağım. 2 ortalayarak 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne. Bu çantamızın kapağı kapatmak için yapacağız. Bir 6 sıra öreceğim ben. 1 2 dönerek aynı şekilde 3 4 5 6 ve 7. Tekrar hemen dibindeki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Ben 7 sıra dedim ama şu şekilde şöyle göstereyim. Bu kısmın, şu arka kısmın üstüne gelmesi, örtmesi gerekiyor. Bu şekilde olacak. Ona göre hani ipinize göre 4 5 6 sıra. Ben 6 yapacağım. Şu anda ben kaçıncı örüyorum? 1 2 3. sırayı ördüm. Ben sıralarımı yapayım, tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben 6 tane sık iğne ördüm. Yani 6 sıra sık iğne ördükten sonra doğru 6 sıra 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir dakika, 7 6 yaparsak kastı 7 daha iyi. 7 zincirle hemen son sık iğneye bağlayıp kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu düğmenin iliği olacak. Bu şekilde ipleri sonra çekeceğim. Şimdi bir tane de fiyonk yapmak istiyorum. Pembe renkli. 1 2 3 zincir çekip kapatıyorum. Bir delik oluşturuyorum 3 zincir çekip. 1 2 3 4 5 zincirle yükseliyorum. 1 2 tığımın üstüne 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım. 1 2
3, 4 tane ikili trabzan yapıp 4 tane üçlü trabzan, özür diliyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Ve aynı yere sık iğne ile bağlıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine içine 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Dört tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yine 5 zincir ile gelip aynı deliğe bir sık iğne yapıyorum ve fiyonkumuzu bitirmiş oluyoruz. Kesiyorum bu şekilde, iplerini çekeceğim. Yine bu kulağın dibine bu şekilde, bakın, kulağın dibine yerleştireceğim. Ben şimdi diğer malzemelerimi alıp geleyim, sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar, ben göz denemesi yaptım, o yüzden biraz ara verdim. Aslında hazır gözlerden kullanmak isterdim ama kalmamış ve bugün pazar, her yer kapalı. Bitirmek de istedim. O yüzden siyah iple örüyorum. İnce bir siyah bir ipim var. 3 tane zincir çekip kaydırma yaptım. Bir boşluk, bir zincirle yükselip bu deliği 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Dediğim gibi siz daha iyi olur boncuk kullanırsanız, ben de o şekilde düzelteceğim. Sadece şu anda bitirmek için yapıyorum. Arkadan böyle topluyorum ki daha bombeli bir görüntü oluşsun. Biraz eciş bücüş oldu ama artık dikerken toplayacağım. Uzunca bir ip kesiyorum dikmek için. Aynı şekilde şu siyahı ayıralım. Burnunu da yine bu pembe iple yapacağım. Yine 3 tane zincir çekip 1, 2 ve 3. Yine kaydırma ile birleştiriyorum. Bunun da içine 3 tane sık iğne öreceğim. Ben bu şekilde bunları dikeyim. Sonrasında hem bıyıkları için hem de sapı için tekrar buluşalım. Arkadaşlar, ben bir cebelleşme sonucu gözleri yaptım, diktim. Şimdi bir de bıyık yapacağız kenarından. Onu da göstereyim. Hemen gözün şu şekilde gidelim. Hemen gözün bitimine bir tane bir altına geleyim. Kaç tane sık iğne atlamışım? 1, 2, 1, 2. Üçüncüye böyle bir üstüne gelecek şekilde, bakın, ipim burada. Hemen şuraya bir tane bir yaptım. Bir altına, yine bir alta geldim. Geri dönüyorum. Buradan da uzun bir bıyık yapıyorum, düz geçen. Sonra buraya tekrar bir alta gel. Yine aynı yere geliyorum. Bir tane de
daha uzun, yine uzun bu şekilde bir tane çapraz yapıyorum. Çapraz gelsin. Şuraya gelecek. Bu şekilde 3 tane de minik bıyık yaptık. Şimdi fiyongunu, burnunu dikeceğim. En sonunda sapı birlikte yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde bir görüntü elde ettik. Fiyongunu da diktim, burnunu da diktim. Şimdi bu arka taraftaki düğmesini nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Düğme bu şekilde olacak. Normal sihirli halka yapar gibi 2 3 4 kez parmağımıza sarıyoruz. Sonra parmağımdan çıkartacağım. Şu altta kalacak bu kısa ip, çekeceğiz çünkü. Ve normal sihirli halkanın içine yapar gibi sık iğneler yapacağım. 2 3 4 5 6 Bunu arada da çekeceğiz. 7 8 Bir dakika, ip kaçtı? 8 Fakat hani sihirli halkayla yükselme gibi yapmayacağız ki bombil görüntüyü elde edelim. Hep bir üst sıraya çıkarsak bile altına, bu ipe ne oldu, bir dakika. Sihirli halkada hani sık iğneyle kapatıp üste çıkıyorduk ya, burada öyle yapmıyoruz. Yine sihirli halkanın içine örmeye devam ediyoruz. Diğer şeyi de örteceğiz böyle ilk birinci sıranın üstüne örer gibi. Bu şekilde sihirli halkanın içinden batıp sık iğneyi üstünden çıkaracağız. Böyle bu şekilde 3 sıra öreceğiz arkadaşlar. Burada ben bu ipi de sıkıyorum ki bombeli görüntü oluşmaya başlasın. Böyle bir 3 sıra, yani ya da daha çabuk dönerse sizinki 4 sıra yaptım ben. 3 sırada bırakabilirsiniz. Bu şekilde örüyoruz. En son bu ipi içeriden çekip kesip çıkarıyoruz. Bu şekilde dikeceğiz sonra. Askılarına gelince arkadaşlar, ben bu şekilde iki tane sık iğneli şeklinde örmeye başladım. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar 2 tane ördükten sonra bir zincir çekiyorum, dönüşümü sağlıyorum. 1 2 Tekrar dönüşte bir zincir, hemen dibine batıyorum. Yani kısa da tutabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. O sizin zevkinize bağlı. Ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. İstediğim uzunluğa erişinceye kadar, sonra dikeceğim. Yalnız daha düzgün görünmesi için örgümü bitirdikten sonra şu aralara da, yani yanlara şöyle örgüyü bitirdim. Bir zincirle gelip bu şekilde aralara da batacağım. Sıranın her ördüğüm sık iğnenin üstüne bitirdikten sonra yan çevirip ki saplarım daha düzgün görünsün. Onu da şimdiden göstereyim size. Ben istediğim uzunluğa eriştikten sonra bitirip çantama dikeceğim. Bu şekilde yanlardan da örersek daha düzgün görünecek sap. Ben bitireyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben ördüm, fiyongunu diktim. Size kenarlarını öreceğim demiştim ya, 2 sıralı yaptığım bu sapın. Çok kalın geldi. Kenarlarını örmedim o yüzden. İpim birazcık kalındı.
Bir de boynuna fiyonk yaptım bir tane kurdeleden. Daha şeker minnoş dursun diye genç küçük kızlarımız için. Arkasına da düğmeyi bu şekilde diktim. Böyle bir çantamız oldu. Hello Kitty çantamız. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Eğer videolarımı beğenir ve abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler.